Takviye kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken 3 kritik kuralla sıralayacak olsaydım, birincisi vitamin, mineral konusunda yapılması gereken şeyler sabahları alındığında gününüze enerji katar. Metabolizmanın işleyişinde aktif çalıştığı için gün içinde alınması da etkili ve güvenlidir. Özellikle minerallerin fazlalığı insanın bedensel hızlı yaşlanma sebebidir. Mide asidini ne ile yükseltirsiniz sorusunun cevabı geliyor. İşte bu nedenle sizin artık aldığınız fazla vitaminler sadece tuvalette atılmış para olur. Siz olun. Yani yanlış bir yemek yediniz diye problem çıkmaz. O bir kaşık sağlıklı yağ yemediniz diye çok sorun çıkar. Hangi vitamini ne zaman almalısınız? Hangi vitamin enerji sistemini aktive ediyorsa sabah. Eğer vitamin bir onarım süreçlerinin elemanıysa akşama alınır. O zaman buyurun. Bir D vitamini. Onarım süreçlerinin de elemanı, enerji sisteminin de elemanı. O zaman sabah da alınabilir, akşam da alınabilir. Manezyum. Tiplerine göre eğer ki bir manezyum glisenat alacaksanız akşama bırakmalı, malat alacaksanız akşama bırakmalı. Diğer türleri genelde gün içinde alınabilir. Bir diğeri omega 3. Tam bir onarım fazlının, hücre üretim fazlının elemanı akşama alınır. Bir iyot. Enerji sisteminin yöneticisi sabaha alınır. Bir krom. Metabolizmanın aktivatörü öğlen, ikindi, akşam da alınabilir. Bir diğeri aklınıza ne geliyor? Kalsiyum. Kalsiyumu olabildikçe uzaklaşmanız gereken bir mineral olduğunu hatırlatın. Alacaksanız da bu konuda hekiminiz ne demişse onu dinleyin ama benim yaklaşımıma göre onun yeri 200 mg'ı geçmeden sabahtır. Bir diğeri aklınıza ne geliyor? Selenyum. Bir yapıcı elemandır. Akşama alınması ama aynı zamanda iyot üzerinde etkilidir. Sabaha da alınabilir demek oluyor. Enerjinin en önemli elemanlarından birisi B grubu vitaminlerdir ki bunların çoğu B3 vitamini özellikle flaş niyasin sabahları alındığında gününüze enerji katar. Bir diğeri tiamindir ki tiamin grubunu biz aslında akşama da alsak olur ama daha çok metabolizmanın işleyişinde aktif çalıştığı için gün içinde alınması da etkili ve güvenlidir. Yani anlayacağınız çinko gibi bir mineral akşamın mineralidir. Onu da unutmayın. Takviye kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken 3 kritik kural nedir? Takviye kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken 3 kritik kuralla sıralayacak olsaydım, birincisi ihtiyacınız var mı? İkincisi bir ürün ne kadar değerli olursa olsun, ne kadar ihtiyaç olursa olsun beden onu sürekli alındığında reseptörel regülasyonla onu durdurur. Yani siz çok vitamin alıyorsunuz diye çok vitamin emilmez. Ona bir bariyer kurar, reseptörlerini kapatır. İşte bu nedenle sizin artık aldığınız fazla vitaminler sadece tuvalette atılmış para olur. Bu nedenle ürünlerinizi gün aşırı kullanmayı, haftada 2 gün boş bırakmayı gibi temel referans bilgileri kullanmalısınız. Üçüncü bir tavsiye, siz en değerli vitaminleri bile herkesin ihtiyacıdır deyip almak yerine bunu güvenli bir şekilde bir hekimle işbirliği yapmayı ihmal etmeyin. Ve vitamin, mineral konusunda yapılması gereken şeyler vücutta bir yüklenme yapabileceği riskini unutmayın. Özellikle minerallerin fazlalığı insanın bedensel hızlı yaşlanma sebebidir. Bunu da hatırlatmak isterim. Çinko, kalsiyum, manezyum ve D vitamininin aşırı kullanımına bağlı damarsal sertlikler, kolajen sertlikleri ve yaşlanmanın soğutucu etkisiyle sizi karşılaştırabilir. Bu nedenle bu söylediğim altın kuralları referans almanızı tavsiye ederim. Vitaminlerin emilimini arttıran hangi sağlıklı yağları beslenmeme eklemeliyim? Evet, vitaminlerin emilimini artırıyor, artırmıyor meselesinden daha önemli. Nasıl ki vitaminlere değer veriyorsunuz, yağlarınızı bir o kadar değer vermeyi öğrenmelisiniz. Nasıl ki vitaminin aktivatör rolü var, yağlar da
ana bir aktiviteye sahipler. Yani bütün hücrelerinizin zarı yağdır. Bütün hormonal sisteminiz yağdır. Dolayısıyla her zaman için canlı, okside olmamış, ısı işlem görmemiş yağlara ihtiyacınız unutulmamalı, ihmal edilmemeli. Ne zaman ki ayçiçek yağıyla ya da okside olmuş rafine bir yağ ile ya da soğanı kavurarak yanmış bir yağ ile yemek yediğinizi öğrenirseniz o yemeğinizin üzerine bir yemek kaşığı kadar soğuk pres zeytinyağı ya da soğuk pres aspir yağı dökerek sizin metabolizmanızın anabolizan fazına ihtiyaç olan yağı o döktüğünüz yağdan alabilmenin ayrıcalığını yaşayın. Çünkü vücut her zaman için okside olmuş yağ ve okside olmamış yağ birlikte aldığında okside olmuş yağı mitokondride yakıta çevirir. Okside olmamış yani sağlıklı yağı da hücrenin zarlarına, hormonal sisteme, kolajen yapılarının onarımını harcar. Siz olun. Yani yanlış bir yemek yediniz diye problem çıkmaz. O bir kaşık sağlıklı yağ yemediniz diye çok sorun çıkar. Doğal yollardan kolajen sentezini arttırmak için bir gıda veya içecek tarifiniz var mı? Bamyayı gördüğün yerde ye. Keten tohumunu haftada 3 kere bir yemek kaşığı kadar smoothie'lerine katmayı prensip haline getir. Ve chia tohumunu da keten tohumuyla birlikte kullanabilirsin ya da ayrı ayrı kullanabilirsin. Ve semizotunun kullanımı senin kolajenine katkı sunar. Kuzu kemik sularına, yağlarıyla da birlikte çorbalarına, pilavlarına kullanarak kolajen yapılmasına destek olursun. Bunun yanında kolajene en iyi destekleyen şey soğuk presler uygulamak. Yani banyodan sonra soğuk uygulamalar yapmak kolajen uyarımına büyük katkı sunar. Yani sıcak ve soğuk su değişimleri vücutta ani olarak kolajen üretimine uyarıcı bir rolü var. Demir eksikliği yaşayanlar için emilimi arttıran hangi beslenme kombinasyonlarını önerirsiniz? Demir eksikliği anemesinde midenin asidinin zayıflığıdır ana başrol oyuncusu. Konu buysa midenin asidini güçlendirmeden aldığınız hiçbir demir, hele mide koruyucu adıyla proton pompa inhibitörleri kullanan arkadaşlarımızın demirleri yükselmiyor, kanları yükselmiyor. Niçin? Çünkü senin midenin asidi demiri yükseltmek için varken midenin asidini bloke ediyorsun. Artık o demiri sana faydalı hale getirebilecek sistem yok oluyor. O yüzden bu toplumun demir eksikliği anemisi hikayesi bitmez. Galiba da bitmeyecek gibi. Çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu mide koruyucu kullanıyor. İkinci büyük hatamız yemekle birlikte yenen aşırı salatalar yine aynı şekilde etki ediyor. Çünkü midenin asidini o da bloke ediyor. Bir diğer ciddi hata ve en yaygını galiba yemekte aşırı su içiliyor. Bu da midenin asidini bloke ediyor. Dolayısıyla mide asidi bloke olanların içeceği demir preparatlarından onunla fayda görebilme ihtimali neredeyse yok gibidir. Ki zaten bunlar aldıkları demir ilaçlarından sonra da fayda görememiş olmanın geri dönüşleriyle hekimlerine geri gidiyorlar. Burada mide asidini ne ile yükseltirsiniz sorusunun cevabı geliyor. O da turşular, sirkeler, kuru soğan, turpgiller, lahanagiller bunlar mide asidini uyarıcıdır ve dediğim hataları yapmamaktır.